Bugün Trabzon Vakfıkebir'deyiz. İyi seyirler. Vakfıkebir, il merkezi Trabzon'un 45 kilometre batısında olup doğusunda Çarşıbatı, batısında Beşikdüzü, güneyinde Tonya ilçeleri bulunmakta. Kuzeyinde ise Karadeniz ile çevrilmiş. Samsun-Trabzon-Rize Devlet Karayolu ilçenin merkezinden geçiyor. Yüz ölçümü 235 kilometre kare, 2020 nüfusu ise 27.330 kişi. Vakfıkebir ilçesi ekonomik bakımından giderek canlılık göstermekte. İlçenin coğrafi olarak Tonya, Şalpazarı, Beşikdüzü, Eynesil ve Görele ilçelerinin alışveriş merkezi durumunda bulunuşu bu canlılığın artmasının sebebini oluşturmuş. İlçenin en önemli ekonomik faaliyetini tarımsal faaliyetler oluşturmakta. 1871 yılından beri pazartesi günleri alışveriş için ilçe merkezinde pazar kurulmakta ve mahalli ürünler bu pazarda tüketime sunulmakta. Ayrıca 1998 yılından itibaren de her hafta cuma günleri ilçe merkezinde üretici pazarı kurulmakta. Bölgenin en önemli ekonomik faaliyeti fındık üretimi. İlçede tarımsal üretimde ikinci önemli sırayı da çay almakta. Çay, Trabzon ve çevresinde ilk defa 1952 yılında Of ilçesinde denenmesi yapılmış ve iyi sonuç verdiği anlaşılınca da çevreye yayılmış. 1958 yılında da Vakfıkebir ilçesinde üretime başlamış. Diğer önemli tarımsal ürünlerden mısır ve fasulye ekim alanları zaman içerisinde giderek azalmakta. Son yıllarda fındık alanlarının daraltılması projesi kapsamında fındığa alternatif ürün olarak kivi bahçesi tesisi yapılmış. Hayvancılık hem Vakfıkebir'de hem de Karadeniz bölgesinde yaygın, fakat daha çok aile işletmeciliği diyebileceğimiz küçük çapta hayvan yetiştiriciliğinden ileri gitmemekte. Vakfıkebir'in dillere destan lezzetli tereyağı ile taş fırın ekmeği Vakfıkebir ekmeği olarak ülke çapında şöhret kazanmış. Vakfıkebir'in kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber çok eski bir yerleşim yeri. Tarih boyunca Hitit, Pers, Roma ve Trabzon İmparatorluklarının hakimiyetinde kalan Vakfıkebir, 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon İmparatorluğu'nu yıkması ile Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine girmiş. Trabzon'un fethinden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun değişik bölgelerinden gelen Türk boyları Vakfıkebir'e yerleşmişler. Gelen boyların yeni yerleşim yerlerini benimsemeleri ve kültürlerini bölgeye taşımaları sonucunda Vakfıkebir çok kısa sürede bir Türk yurdu olmuş. Osmanlı Türkiye'sinin sınırlarına katılmasından sonra çeşitli idari kademelere ve isimlere maruz kalan Vakfıkebir, 1864 tarihli Osmanlı Vilayet Kanunu çerçevesinde 1874 yılında Trabzon vilayetine bağlı bir ilçe olmuş. İlçe 20 Temmuz 1916 tarihinde Rus Çarlığı'nın işgaline uğramış ve 14 Şubat 1918 tarihinde Kahraman Ordumuz tarafından düşman işgalinden kurtarılmış. İşgal altında geçen dönem halk arasında muhaceret olarak adlandırılmakta ve her yıl 14 Şubat tarihinde Kurtuluş Günü törenlerle anılmakta. İlçe halkı ülkenin kurtulması ve bağımsız bir Türk devleti kurulması çalışmalarında hep Atatürk'ün yanında yer almış. Bu çerçevede ilçe halkı aldıkları bir kararla Kellecioğlu Abdullah Hasip Bey'i Erzurum Kongresi'ne Büyük Liman Delegesi olarak göndermiş. Abdullah Hasip Bey, Erzurum Kongresi'nin iki azmanından birisi olarak görev yapmış. Vakfıkebir, Cumhuriyet'in kuruluşu ile birlikte ilçe olma özelliğini ve sınırlarını korumuş. Vakfıkebir'in ilk adı Fol. Bu isim, ilçenin 45 kilometre güneyinden doğan ve ilçe merkezinde denize dökülen aynı isimli dereden almış. Vakfıkebir'in ikinci adı ise Büyük Liman. Vakfıkebir'in doğusunda yer alan Fenerburnu ile batısındaki Zeytinburnu arasında kalan kısım kareyle kısmen kapalı doğal bir liman. Vakfıkebir bu doğal limanın merkezinde yer almakta. Bu nedenle Vakfıkebir uzun yıllar Büyük Liman adıyla anılmış. Vakfıkebir bugünkü adını Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun'dan almış.
O tarihte Trabzon valisi olan oğlu Şehzade Selim'i görmek için İstanbul'dan Trabzon'a deniz yoluyla seyahat eden Gülbahar Hatun büyük bir fırtına yakalanmış. Kurtulması halinde karaya ayak basacağı toprakları Allah'a vakfedeceğini adamış. O zamanki adıyla Büyük Liman olan yerleşim merkezine toprağa ayak basan Gülbahar Hatun bu toprakları vakfeder. Vakfedenin padişahın eşi olmasından dolayı bu tarihten sonra yörenin adı Vakfı Kebir, yani Büyük Vakıf olmuş. Vakfı Kebir adının 500 yıllık geçmiş olmasına rağmen halk arasında Fol ve Büyük Liman adları da hala kullanılmakta. Sonraki bölümde Trabzon Akçabat'ta buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Ama takipte de kalın.